Günaydınlar hepinize Mardin'den. Dün akşam şurada kaldım manzaraya. Şöyle açık hava sineması diyorlar. Bu aşağı tarafa indim. Fakat orası çok fazla insan vardı. Gürültü vesaire olduğu için ben de ne yaptım? Şuraya geldim. Burada yattım. Köpekler ne güzel oynuyor. Suyum da vardı. Şöyle güzel bir hayrat var. Serince bir su akıyor. Suyumu da oradan hallettim. Gece güzeldi, fena değildi. Birkaç insan geldi, gürültü oldu ama uyuyabildim. Şu an saat 6 çeyrek geçiyor. Giyindik, ettik, elimizi, yüzümüzü, saçımızı yıkadık. Şöyle duralım. Saçımızı yıkadık. Şimdi şu Mardin'in eski şehrini, eski yerini bir gezelim bakalım beraber. Saat 6 çeyrek. Her yer kapalı büyük ihtimal. O yüzden sakin gezeceğiz. İnşallah kiliseler falan açıktır. Daha sonrasında da bugün bakalım nereye geçeceğiz. Birazcık yorgunluk var. Yeni uyandık gene. Şöyle bir spor olsaydı, spor yapsaydık. Burası güzel ama tek sıkıntı her yerde bildiğiniz camları böyle patır patır kırmışlar. Aşağısı komple cam. Bilmeden üstünden geçerseniz lastiği yarabilirsiniz. İnşallah biz yarmadan şimdi kurtulup eski Mardin'e doğru devam edeceğiz. Şuradan bir su daha içeyim ben. Çıkmadan önce eski Mardin'i şöyle buradan da göstereyim. Şimdi oralara gideceğiz inşallah. Yolu bulabilirsek. Süper. Kimsecikler yokken daha saat 6.30'da gezelim bir Mardin sokaklarını. Gezmeye Cumhuriyet Meydanı'ndan başlamanız gerekiyormuş. Konuma yazarsanız zaten direkt çıkıyor. Otoparklar vesaireler var ama ben şimdi şöyle ana yol geçiyor buradan. Oradan yukarıya çıktım. Şurada hemen boş yer buldum. Oraya park ettik. Sabah olduğu için. Yoksa bence normalde zor. Yazın geliyorsanız bunu yapacaksınız. Sabahın köründe uyanacaksınız. Şimdi püfür mis gibi havada gezeceksiniz. Şu an çok güzel. Şuraya Necip Fazıl Kısaküre'nin bir sözünü yazmışlar. Çok güzel ya, kimse yok. Biz. Yalnız benim bir yere oturup görüntüleri hard diske atmam lazım. Bilgisayarda şarj etmem lazım. Hiç edit bir şey yapamadık. Onları birazcık yapmamız gerekiyor. Gerçi duramadık ki. Arabada yatıyoruz. Sabah yola çıkıp haldır geçti. Çünkü sıcaktan kaçıyordum. Hakkari'ye baktım. Hakkari'de havanın derecesi 28'lerde, 30'larda vesaire. Burası gibi 45 derece değil. Büyük ihtimalle yapabilirsem bugün oraya geçeceğim. Yapamazsam yol üzerinde bir yerde daha duracağız. Yarın geçeceğiz Hakkari tarafına. Buradan baktım 380 kilometre Hakkari. Aşağı yukarı 5 saat gösteriyor. Herhalde yollar bozuk. Yapacak bir şey yok. Şurayı göstereyim. Burada Peygamber Efendimizin postası Abdullah bin Enes el-Cüheyni türbesi varmış sanırım. Tabii kapalı şu an. Sadece buradan gösteriyorum. Ya dediğim gibi bahar ayında ya da sonbahar ayına gelmiş olsak daha güzel gezermişiz. Benim için de bir tecrübe oldu. Bir dahaki sefere diyoruz inşallah. Bakalım. Niye takip ediyorsun oğlum beni? Şöyle bir kilise var. Ancak kapalı. Peşimden geliyor ya. İnşallah bir şey yapmaz. Ben durunca o duruyor. Turphauset Kilisesi'ymiş. Çok fazla kilise var zaten burada. Denk geliriz umarım bir tanesine. Çok güzel bir ayna koymuşlar buraya. Fotoğraf için.
Müthiş. Çok sessiz ya. Kimseler yok. Herkes uyuyor arkadaş. Her yerden sokak. Böyle gidelim bakalım. İşte bir yerde kaybolmak bu işte. Mecazi anlamda. Gezerken güzelliklerin arasında. Çok güzel ya. Keşke daha serin havada gelseydim. Böyle gidelim. Kafeler müfeler de açık olurdu hem. Şimdi yolda olacağım için yola da sıcaktayken çıkmamak istiyorum. Ondan dolayı böyle sabahın köründe geziyorum buraları. Burası bir yere gitmiyor. Bu tarafa gitmeyeceğim. Merkez tarafına doğru gideceğim. Böyle devam edeyim. Çok güzel binalarda detaylar var ama bu sokaklar böyle olmamalı bence. Şuraya bakar mısınız? Burası çok ünlü bir yer. Çöplerimizle ünlü olmasak var bir de. Bu taraftan geldim zaten. Mesela. Yani böyle bir güzelliği koruyamıyoruz. Koruyamıyoruz. Tam şu noktada güzel birkaç fotoğraf yakaladım. İsteyenler Instagram'ımı takip edebilir. Orayı yükleyeceğim. Evet, kediler, köpekler, kuşlar ve ben varım şimdilik sokaklarda. Ki çok güzel bir şey. Rahat rahat fotoğrafımı çekiliyorum. Hava da güzel şimdilik. Öğlene doğru pişecek. Şurayı da çekeyim. Yukarıya doğru bir yol gördüm tekrar. Biraz daha bir çıkalım. Sonra ineriz. Yukarı tarafları inşaat halindeydi. Tekrar aşağılara doğru iniyorum. Bu ne yolda? Aşağıya indik. Caddeye tekrar. Kasım Tuğmener Camii Şerifi varmış. Hiç araştırmadım vallahi, detaylı bilgi de veremeyeceğim şu an ama. İleride bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Bir 100, 200, 300 artık neyse. O kadar daha bir yürüyeceğim. Sonra benim için bu kısa Mardin gezisi burada bitmiş olacak. Çünkü ben yaylalara, dağlara gitmek istiyorum. Sıcaktan bıktım artık, bunaldım. Şu yapan bir arkadaş vardı arkada. Sordum, bu çarşı 1 kilometre gidiyormuş. Kapalı olduğu için benim çarşıyı gezmemin bir anlamı var mı yok mu onu düşünüyorum ama şöyle bir köşeye kadar gideceğim. Ne var ne yok bir bakalım. Şöyle güzel bir yapının yanına çıktım tekrar. Herhangi bir bilgilendirme yok. Olgunlaşma Enstitüsü diyor. Manzarası da şöyle. Aşağısı Mezopotamya medeniyetin beşiği. Niye öyle demişler? Herhalde bilmeyen yoktur. Hemen hemen tüm medeniyetler buralarda yaşamış, buralarda yerleşim kurmuş. Gördüğünüz bir önceki videoda, benim için dündü. 12.000 yıl önce adamlar burada ibadethane kurmuş, oluşturmuş, yerleşmiş. Sonrasının devamı gelmiş zaten. Bakın. Çok güzel bir çeşme buldum şurada. Suyuna gelirken hele şöyle bir dokunmuştum. Dönüşte içerim diye, çünkü başı kalabalıktı. Şimdi oraya gidiyorum. Güzel ya, burada da su bulmak ve soğuk su bulmak. Şöyle göstereyim size de. Hemen arkadaki videoyu çektiğim yerdeki bölümün altında çok güzel bir çeşme var. Harika. Ben biraz daha içeyim. Oh, kendimize geldik.
Oh, biraz da esiyor şimdi püfür püfür. Mis mis. Sultan İsa Çeşmesi. Bir dua okuyalım. Şöyle bir restoran. Fiyatları göstereyim. Siz kendiniz bakarsınız. Ama doğuya göre bayağı bir pahalı. Doğunun diğer yerlerine göre. Tam turistik eyvallah da pahalı bence. Şöyle bir kalesi var. Oraya da çıkılabilir eğer zamanı olanlar varsa ya da enerjisi böyle sıcaklarda. Şeyi merak ettim, bir fiyat kıyaslaması yapabilmek için. Burada mesela patlıcan kebabı varmış. Şimdi adam da uyuyor ya. Ne yapıyor? Uyuyor. Uyandırmıyor şimdi bunu sormak için. Harbi uyuyor lan. Neyse. Sabah erken adam uyuyor, yazık. Kaçta kalktı kim bilir. Vay. Ya bir şey diyeyim mi? Bir gün buraya ayırmanız gerekiyor. Sabahtan akşama kadar dinleniyor. Sabahtan akşama kadar ayırmanız gerekiyor. İnsanoğlu doğaya ne kadar güzel ayak uyduruyor aslında. Şu yapılarda kullanılan inşa malzemeleri etrafın iklimiyle ne kadar uyumlu. Rengi, görüntüsü, kullanım amacı. Şunlar da olması çok çok güzel bir yer Mardin'imiz. Ama açık olsaydı bir Süryani şarabı denemek isterdim. PTT'nin olduğu yere bakın. Çok güzel. Şöyle güzel bir kafe var burada manzaraya. Karşı bir şeyler yiyip içebileceğiniz ama kapalı. Ha şurası kapalı, orası açıkmış. Ne yapsak ya, bir çay içsek mi? Manzaraya karşı. Bakayım, ya da bir kahve. Bir kahve içelim ya sabah. Fiyatlar da böyle. Bir menengiçli kahveyi içelim şimdi şu güzel manzarada. Kahvemiz geldi. Arkamızdaki güzel Mardin manzarasında yudumluyoruz şimdi. Tadı efsane. Menengiçli söyledim. Çok iyi. Kahvemizi içtik. Şimdi arabaya doğru yavaş yavaş yola koyuldum. Aşağı yukarı 1,5 kilometrem var. Yürüyerek kaçalım o tarafa. Dövüş horozu bu. Dövüş horozu. Ay tiplere bak. Burada tabii Mardin güvercinleri çok meşhurdur. Güvercin bakmış olanlar bilir. Şurada sadece gördüm ama köylerinde muhakkak her yerde vardır yani Mardin güvercini. Bayağı taklacıları falan meşhur. Saat 9'a geliyor. Hemen sıcak nasıl kendini göstermeye başladı. Ben de koştur koştur gidiyorum arabaya doğru. Hemen buradan bir Midyat yapasım var. Midyat'tan sonra ne olacak ben de bilmiyorum. Şırnak'ta mı kalırız? Cizre'de mi kalırız? Yol üstünde bir yerde mi kalırız? Yoksa Hakkari'ye varır mıyız? İnanın bilmiyorum. Kafama göre, yorgunluğuma göre artık yapacağız. Arabada şu abinin arkasında. Şöyle güzel yokuşları aşağı aşağı Midyat'a gidiyoruz. İlk hedefim orası. Orada bir durayım. Ya biliyorum Mardin'den çok farklı bir yeri yoktur bence ama şöyle kısaca gene bir gidelim görelim. Belki iyi ki gitmişiz diyeceğimiz şeyler olur. Midyat'a geldik sayılır. Şöyle bir şehrin girişini size göstereyim istedim. Gayet geniş, düzenli, bence güzel bir şehir Midyat. Tabii biz eski tarafına gideceğiz. Yani eski binaların, taş evlerinin olduğu tarafa gideceğiz. 2 kilometre sonra o da sol tarafta gösteriyor. Daha benim bir 5 kilometrem var. Ama Midyat 10 numara güzelmiş. Şuradan bir gaz alayım ya. Midyat'a geldik fakat çok sıcak ve aynı Mardin gibi, o yüzden yani taş evler var, bilmiyorum gezecek yer çoktur ama ben şu an gezmek istemiyorum burayı. Ben bir an önce Hakkari tarafına geçmek istiyorum bugün geç kalmadan. Sola döneceğiz. Yol üzerine uğrayacağımız yerler var. Bu arada bisikletin pedalı düşmüş. Ona da bir pedal alacağız, bisikletçi bu. Bisikletçi. Evet, buradan mı? Buradan.
Ulan masraf üstüne masraf ya. Midyat güzel ama aynı Mardin. Abi dur. Yani o yüzden biz başka zaman geleceğiz. Sıcaklarda gezmeyelim şimdi buraya. Zaten sıcak bastırmaya başladı. Saat 10.30'a geliyor. 5 dakikası var. Yes, şimdi güzel bir yere gidiyorum. İnşallah Sola dönün. Ardından sağa dönün. güzeldir. Herhangi bir aksilik olmaz. Sola dönün diyor. Buradan mı? Yol yapılıyor. Nasıl döneceğim soladan? Hayda, neyse. Yola bakın. Şöyle bir yol. Gelen var mı? Yok. Mardin ve Nusaybin arasında Beyaz Su diye bir yer var. Şimdi orada bir mekan var. Oraya geldim. Aracı şöyle bıraktım. Biraz bilgisayarı prize bağlamam lazım. Hem biraz da burada serinleyeceğim. Güzel bir akarsu var burada. Hem de bir acıkınca da yemek yeriz. Birazcık paraya kıyacağız bugün. Mekanı gösteririm. Yol boyunca belki yüzlerce mekan var burada. Yer var. İnsanların üzerine böyle hortum tutuyorlar, kimi yerde içeri girsinler diye, kimi yerde çağırıyorlar. Burada kamp da kuruluyormuş. Günlük 500 lira. Şöyle hatta karşıda kuran birisi var. Bilmiyorum kamp burada yapar mıyım? Bir mesafeye göre bakacağım. Hakkari ile arasındaki. Ona göre karar vereceğiz. Önce bir elektriği olan yere oturalım. Şöyle havuzları var. Bayan ayrı olarak. Şöyle bir ortam. Evet, mekana geldik. Sonunda oturdum. Prize de bağladım laptopumu. Burada biraz 1-2 saat takılırım. Ya devam ederim ya devam etmem. Bilmiyorum, şu an kararsızım. Şurada şöyle bir mekan. Akarsuyun kenarında. Burası Nusaybin. Daha önce söyledim mi hatırlamıyorum. O taraf gençlerin yüzdüğü yermiş. Ben o tarafa geçeceğim. Yüzmek için bilgisayar işlerimi halledip bir yemek yerim, bir şeyler içerim. Takılırız. İstediğimiz yere çadır atabiliyormuşuz bu arada. O konuda kararsızım. Menü getirdiler. Menü böyle. Çardak 750 diyor. Çardağa da ayrı para alıyorlarmış. Bence fiyatlar aşırı pahalı. Bakalım biz kaç para vereceğiz burası için. 2 saat durdum çardakta. 750 isterse ayıp yani. Yemeğimiz geldi, ben başladım bile haldır uldur. Enerjim çok kötü düştü. Titremeye başladım. Bilgisayar aktarma yaptığı için kamera aktarma yaptığı için diğer bilgisayara. Ben de direkt telefondan çekeyim dedim. Böyle tepside çok güzel otantik. Mis gibi nehrin kenarında. Bakalım şu otantik yemek ve çardak ne kadar sonunda bize mal olacak. Şimdi yüzeceğim inşallah. Biraz soğuk. Fakat biraz yukarıdan atılan çöpler falan buraya geliyor. Hemen şu tarafı göstereyim. Şöyle. Evet, bir yüzelim. Oo. Çekiniyorum da ya yüzmeye. Biraz soğuk geldi. Bayağı soğuk hatta. Şöyle bir alıştırayım. Yok ya, daha sonuna girdim. Yuvarlakçay tarafı, Muğla tarafı daha soğuktu. Alıştık. Tamam. Yüzdük, ettik, serinledik. Az kuruyayım. Ondan sonra yolcudur Abbas, bağlasan durmaz misali. Yola devam edeceğiz. Karşıda arkadaşlar, az önce sohbet ettik. Halay yapıyorlar. Türkçe müzikler eşliğinde. Millet eğlenmesinde vallahi. Oh. Su çok iyi geldi. Harika. Oh.
Ay üşüdüm ya. üşüyeyim ama üşüyeyim. Sıcak daha felaket. Enerjim yerine geliyor en azından üşüdükçe. Çıktık olduğumuz yerden. Kaç para aldı sizce? Tabi siz yanıt veremeyeceksiniz. Ben hemen söylemek zorundayım. Adam 400 lira aldı vallahi, helal olsun. 2 tane su, ondan sonra çay, ikram. Onlardan para almadı. Ondan sonra oturduğum yerden para almadı. Vallahi helal olsun. Ben dedim bir 1000 lira gider bizim. Ama gitmedi. Güzel. Bence gelin. Çok ilgili bir arkadaş. Böyle para göz... Ya fiyatlar pahalıydı açıkçası. Hani doğuya göre ama porsiyon güzeldi. Yanındaki salata efsaneydi. Güzeldi ya. Sevdim. Ucuz olunca sevdin değil mi? Tabii ama yani yapacak bir şey yok. Biz de bütçeye göre geziyoruz. O yüzden mecbur. Şimdi buradan Nusaybin'e iniyoruz. Ben bu az önce yüzdüğüm yerin nerede olduğundan bahsettim mi hatırlamadım. O yüzden hemen bahsedeyim. Zaten şu yeşillik alan komple aşağı doğru akan o beyaz su. Burası Mardin'le Nusaybin arasında. Boylu boyunca böyle şu yeşilin olduğu yerden akan soğuk su. Bu tarafa yolunuz düşerse, daha doğrusu Midyat'a düşerse, Midyat'la Nusaybin arasında mutlaka geçerken göreceksiniz. Bence sıcak havalarda geliyorsanız mis gibi serinlemek için güzel bir yer. Öyle bir sıcak var ki anlatamam. Bu taraf gideceğim yer bulutlu görünüyor. Allah'ım lütfen yağmur yağsın. Neyse, size şunu göstermek için durdum. Kamışlı, Suriye. Acayip yakın değil mi ya? Hemen şurası. Sınır kapısı da arkamda kaldı. Şurada hemen. Yani bir belki 800 metre falandır direkt bu tarafa. Çok yakın ya. Adamlar oradan buraya attı mı otomatikman, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir anne ve çocuğu, 12 yaşındaki çocuğu ölmüştü. O taraftan atılan bir top yüzünden. Dipti be ya. Nusaybin ve Kamışlı, yani Suriye. Bakın sınır çizgisi o tarafta. Duvar görünüyor. Şöyle göstereyim. Duvar tam şu hat boyunca devam ediyor. Ben de bu tarafa. Havaya bakın, çok ilginç bir şeye döndü. Son 3 günün sıcağı aynı. Hiçbir şey değişmedi. Allah aşkına bu nasıl yoldur ya? Yemin ederim var ya, kocaman çukurlar var ya. Abo. Vay arkadaş, karayolları niye buraya bir bakmıyor? Burası Şırnak yolu yani, bildiğin vilayet yolu ya. Motosikletli gelenler vallahi dikkat etsin. Koca koca çukurlar var. Hele gece görmezsiniz, lap diye girersiniz. Tekerleği kesin bırakırsınız. Ben geçtim birkaç tane ama Allah'tan 4'ünü de yenilemiştim. Valla yavaş yavaş gidiyorum 80'le. Genelde soldan gitmeye çalışın. Kimse yoksa ben öyle yapıyorum. Sol taraf daha iyi. Baksana yola bak ya. Yamalı bohça gibi aynen. Gördün mü, çukura bak. Geçti. Kocaman çukur ya. Cizre'ye geldik galiba. Burası Cizre mi? Olabilir. Geç bakalım, geç. Yapışıyorlar ya. Bu Irak plaka mı bu? Ne plaka? 73 plakaymış Şırnak. Irak plaka da çok fazla geçti yanımdan. İnsan biraz bekler yani, arabayı görüyorsun ne kadar eski model. Cizre burası mı ya? Ben bir haritaya bakayım hemen. Evet, burası Cizre'ymiş. O zaman bir 60 kilometre kaldı Şırnak'a. Yalnız yollar böyle olduğu için dikkatli gitmeye çalışıyorum. Çok baksanıza. At arabası gibi oldu araba. Tangır tungur. Sola atayım bari kendimi gene. Buralarda fazla kayıt yapamıyorum çünkü çukurlar çok, yola dikkat etmem gerekiyor. Cizre'de böyle bir yermiş.
Hararet şöyle 3'ü çok az geçti. Bilmiyorum bir şey olur mu diye. Hemen böyle sağa çektim çünkü önümde bir yokuş var. Devam etmeyeceğim. Araba şu an 2-3 dakikada çalışıyor. Şöyle ana yolun yanındayım. Saat kaç? 16.56. Bir 15-20 dakika bekleyeceğim burada. Kaputu açayım. Kaputu açalım da çabuk soğusun bari. Oo. Of 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 of. Tutamıyorum ki ya sıcaktan. Gelleşme kabına bakın yalnız. Hala aynı yerde. Bandurmadık, soğutamadı. Dörtlülerimizi yakmadık. Yakalım onu. Ha yakmışım. Yok, sinyali yakmışım. Yerleşme kabında suyun seviyesini göremiyorum ki. Vallahi görünmüyor. Evet, biraz düşmüş. Bence stop edebilirim herhalde. Aynen. Soğutmuş. Böyle durumda kapağı açmanızda fayda var. Daha çabuk soğutuyor. Bu arada dışarıda da hava iyi yani şu an. Bakayım. Vallahi hava iyi şu an ya. Bir 15 dakika dursam yeter herhalde. Bir daha bakalım. Bence stop edebiliriz. Fan soğutmaya devam edecek. 15-20 dakika oldu. Oturdum. Cips yiyorum. Hava biraz serinledi bence. Şey gibi düşündüm kendi kendime. Dedim açtık kaputu zaten şöyle. Sosyal deney yapıyormuşum gibi düşünüyorum şu an kendim. Bakalım kimse duracak mı, soracak mı? Sıkıntı var mı diye merak ettim. Onu düşündüm böyle kendi kendime. Yalnız onca kafayı yiyor insan galiba ya. Ya kafayı falan yemiş şaka bir yana. Düşünecek çok vaktiniz oluyor. Her şeyi düşünüyorsunuz. Her şeyi. Enine, boyuna çok güzel bir şey yani seyahat etmek. Tek sıkıntı su yok. Dolu. Su dolu burada da yanıyorlar. Hava gerçekten serinledi ya. Yani 5 derece falan 3-5 derece. Ama yokuş çıkacağız. Görünüyor mu bilmiyorum. Neyse birazdan gösteririm. Önümde zorlu bir yokuş var. Hararetin en son durumu bu. Bence düşmüştür. Bayağı düşmüş. Bir deneyelim bakalım bir gidelim. Nasıl olacak? Ya üçüncüye dayandı ama yol böyle olduğunu korkmama gerek yok. Sürekli yokuş olduğunda bayağı bir tırsıyorum açıkçası. Ama böyle olduğunda sıkıntı yok. Birazdan inecek o tekrar bakın. İniyor hatta. Yo düzken ya da inişli çıkış olduğunda da sıkıntı yok da hep çıkış oldu mu problem. Baba problem o zaman. İteklemiyor, gitmiyor. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and Adını hep kötü olaylarla duyduğumuz Cudi Dağı'nın tünellerinden geçiyoruz şu an. Ne kadar sap, ne kadar yamaç, ne kadar dik. if I Şimdi benzinliğe geldim. Opet'e marka verdik artık reklam değildir. Geldik Opet'e. Görevliye rica ettim. Gazıma da tamamladım. Tam neredeyim biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Güneşin batımı efsane. Bulutlandı hava. Ben şuradan geldim. Ve karşımızda da karakol sanırım orası. Cudi Dağı.
Güzel bir manzarada yatacağım bugün. Askeri araçta geçiyor, gerçek miyim onu? Bu akşamki yemeği bizde böyle olsun. Manzaram güzel. Kafam rahat yatacağım. Şu manzarada. Çok aç değilim gerçi. Stones are crashing down, but we get up and start from the Şuradan çok küçük bir yer. Yani insanda bir tedirginlik yüksek oluyor. O kadar yıllar bir kararlı anlamaya gitti. Bir daha.